Modern havacılık tarihinin en ikonik ve en başarılı savaş uçaklarından biri olan F-16 Fighting Falcon hikayesi sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda statikoya meydan okuyan bir grup vizyonerin, bürokratik engelleri aşan bir felsefenin ve beklenmedik olayların şekillendirdiği bir başarı öyküsüdür. Bu hikaye, Vietnam Savaşı'nın tozlu semalarından başlayıp Pentagon'un koridorlarından geçerek Teksas'taki hangarlarda hayat bulmuş ve günümüzde onlarca ülkenin hava kuvvetlerinin bel kemiği haline gelmiştir. Vietnam dersleri ve avcı uçağı mafyasının doğuşu. 1960'lar ve 70'lerin başları. Amerikan hava gücü doktrinin daha büyük, daha hızlı, daha yükseğe felsefesiyle şekillendiği bir dönemdi. Bu felsefenin ürünleri F-4 Phantom II gibi ağır, karmaşık ve pahalı uçaklardı. Bu uçaklar uzun menzilli radarları ve füzeleriyle düşmanı görsel temas kurmadan yok etmek üzere tasarlanmıştı. Ancak Vietnam Savaşı'nın acı tecrübeleri bu doktrinin her zaman geçerli olmadığını gösterdi. Amerikan pilotları kendilerinden kağıt üzerinde çok daha zayıf olan küçük, çevik ve basit MiG-17 ve MiG-21'ler karşısında sık sık it dalaşı olarak bilinen yakın menzilli hava muharebelerine girmek zorunda kalıyor ve bu mücadelelerde beklenmedik zorluklar yaşıyordu. F-4'ler yüksek hız ve irtifa için optimize edilmişti. Ancak düşük hızlardaki manevra kabiliyetleri sınırlıydı ise. Bu tecrübeler Amerikan Devletnam Hava Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı içinde reformist bir hareketin doğmasına neden oldu. Kendilerine gayri resmi olarak Fighter Mafia adını veren bu grup, aralarında dahi bir savaş pilotu ve stratejist olan Albay John Boyd, analist Pierre Sprey ve mühendis Harry Hillaker gibi isimleri barındırıyordu. Bu grup, hava muharebelerinin geleceğinin sadece füzelerde değil, aynı zamanda pilotun uçağın limitlerini zorlayabildiği üstün manevra kabiliyetinde yattığına inanıyordu. John Boyd ve enerji manevra teorisi. F-16'nın arkasındaki entelektüel gücün merkezinde John Boyd ve onun devrim niteliğindeki enerji manevra teorisi yer alır. Boyd, bir uçağın performansını sadece hız, irtifa veya tırmanma oranı gibi tekil metriklerle ölçmek yerine, uçağın belirli bir hız ve irtifadayken kinetik ve potansiyel enerjisini ne kadar verimli bir şekilde koruyabildiğini veya değiştirebildiğini, yani manevra yapabildiğini matematiksel olarak modelledi. Bu teori, bir uçağın it dalaşındaki üstünlüğünün rakibinden daha hızlı enerji kazanıp daha yavaş enerji kaybetme yeteneğine bağlı olduğunu kanıtlıyordu. Boyd'un teorisine göre ideal bir avcı uçağı hafif olmalı, güçlü bir motora sahip olmalı, aerodinamik olarak verimli ve yüksek G kuvvetlerine dayanıklı olmalı, düşük maliyetli ve çok sayıda üretilebilir olmalıydı. Bu, o dönemin F-15 Eagle gibi büyük ve pahalı hava üstünlük avcı uçağı programlarına tamamen zıt bir felsefeydi. Hafif avcı uçağı programının başlaması. Fighter Mafia, Pentagon'daki müttefiklerinin de yardımıyla bu fikirleri test etmek için küçük bir bütçeyle de olsa bir hafif avcı uçağı programı başlatılması için lobi faaliyetlerinde bulundu. Programın resmi amacı, yeni teknolojileri denemek ve bir seri üretim uçağı yapmak değildi. Bu sadece bir teknoloji ispatı projesiydi. 1972'de Savunma Bakanlığı, iki firmaya prototip üretmeleri için sözleşme imzaladı. General Dynamics ve Northrop General Dynamics Model 401 tasarımıyla, Northrop ise P600 tasarımıyla yarışmaya katıldı. General Dynamics'in ekibinde Fighter Mafia üyelerinden Harry Hillaker da bulunuyordu ve tasarımları doğrudan Boyd'un eme teorisinin bir yansımasıydı. Bu tasarım daha sonra YF-16 adını alacaktı. Northrop'un tasarımı ise YF-17 olarak adlandırıldı. YF-16, devrim yaratan yenilikler. General Dynamics'in YF-16 prototipi, o güne dek görülmemiş bir dizi teknolojik yeniliği bir araya getiriyordu. Rahat statik stabilite, relax static stability. Geleneksel uçakların aksine YF-16 aerodinamik olarak doğal bir kararlılığa sahip değildi. Ağırlık merkezi kaldırma merkezinin arkasına yerleştirilmişti. Bu durum uçağı doğal olarak dengesiz kılıyor. Sürekli olarak burnunu yukarı kaldırmaya meyilli hale getiriyordu. Bu dengesizlik uçağa inanılmaz bir manevra kabiliyeti kazandırıyordu. Çünkü uçak dönüşlere çok daha hızlı ve daha az kontrol yüzeyi hareketiyle girebiliyordu.
Fly-by-wire, FBW, uçuş kontrol sistemi. Bu aerodinamik dengesizliği kontrol altında tutmak insan pilotajı için imkansızdı. Bu sorunu çözmek için YF-16 tamamen elektronik bir uçuş kontrol sistemiyle donatıldı. Pilotun lövyedeki side stick komutları bir bilgisayara gidiyor ve bilgisayar uçağın kontrol yüzeylerine saniyede onlarca kez minik düzeltmeler göndererek uçağı stabil tutuyor ve pilotun komutlarını yerine getiriyordu. Bu bir üretim avcısında kullanılan ilk tam yetkili FBW sistemiydi. Yüksek G kabiliyetli kokpit. Pilotun yüksek G kuvvetlerine dayanabilmesi için koltuk, geleneksel 13 derece yerine 30 derece geriye yatırıldı. Bu, kanın baştan aşağıya doğru çekilmesini yavaşlatarak pilotun G-LOC, G kuvvetine bağlı bilinç kaybı yaşama riskini azaltıyordu. Ayrıca klasik merkez lövye yerine pilotun kolunu dayadığı sağ tarafa küçük bir side stick kontrol kolu yerleştirildi. Damla kanopi, bubble canopy. Tek parça, polikarbonattan yapılmış çerçevesiz damla kanopi, pilota 360 derece kesintisiz bir görüş açısı sunuyordu. Bu, it dalaşında durumsal farkındalık için hayati bir avantajdı. Gövde kanat birleşimi, blended wing body. Keskin hatlarla ayrılmış kanat ve gövde yerine YF-16'da kanatlar gövdeyle pürüzsüz bir şekilde birleşiyordu. Bu tasarım kaldırma kuvvetini arttırıyor, sürtünmeyi azaltıyor ve iç yakıt hacmini genişletiyordu. Beklenmedik ilk uçuş ve yarışma. 20 Ocak 1974'te Edwards Hava Üssü'nde test pilotu Phil Ostricher, YF-16 prototipiyle yüksek hızlı bir taksi testi yapıyordu. Test sırasında uçak, aşırı hassas olan FBW sisteminin de etkisiyle istemsiz bir şekilde yalpalayarak yerden kesildi ve bir kanat ucu piste sürtündü. Ostricher, uçağı piste çakmak yerine soğukkanlı bir karar alarak gazı artırdı ve kalkışa devam etti. Yaklaşık 6 dakika süren bu plansız uçuştan sonra üste güvenli bir şekilde inmeyi başardı. F-16'nın ilk uçuşu böylece kazara gerçekleşmiş oldu. Resmi ve planlı ilk uçuş ise 13 gün sonra 2 Şubat 1974'te yapıldı. Takip eden aylarda YF-16 ve rakibi YF-17 zorlu bir test ve değerlendirme sürecine tabi tutuldu. YF-16 özellikle transonik ve süpersonik hızlardaki manevra kabiliyeti, tırmanma oranı ve genel performansıyla öne çıktı. Çift motorlu YF-17 ise düşük hızlarda ve yüksek hücum açılarında daha iyi bir performansa sahipti. LWF'den ACF'ye. Projenin büyümesi. LWE programı devam ederken jeopolitik ve ekonomik gelişmeler projenin kaderini değiştirdi. ABD'nin Avrupalı NATO müttefikleri, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Norveç, yaşlanan F-104 Starfighter filolarını değiştirmek için yeni bir avcı uçağı arayışındaydı. LWF programı, bu ülkeler için cazip, düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir alternatif sunuyordu. Bu devasa potansiyel satış, ABD Hava Kuvvetleri'nin de LWE programına olan bakışını değiştirdi. Sadece bir teknoloji projesi olarak başlayan program, Hava Muharebe Uçağı, Air Combat Fighter, ACF adıyla tam teşekküllü bir tedarik yarışmasına dönüştürüldü. 13 Ocak 1975'te Hava Kuvvetleri Bakanı John L. McLucas, yarışmanın galibini açıkladı. General Dynamics, YF-16. Kararda YF-16'nın biraz daha üstün performansı F-15 ile aynı Pratt Whitney F-100 motorunu kullanmasının getireceği lojistik avantaj ve daha düşük operasyonel maliyeti etkili oldu. Yarışmayı kaybetmesine rağmen YF-17'nin hikayesi burada bitmedi. ABD donanması kendi hafif avcı uçağı ihtiyacı için YF-17'yi temel alan tasarımı seçti ve bu platform daha sonra efsanevi FA-18 Hornet'e dönüştü. YF-16'nın seri üretim versiyonu olan F-16A ve F-16B modelleri, prototipten biraz daha büyük ve ağır hale getirilerek aviyonik ve silah taşıma kapasitesi artırıldı. Savaşan Şahin resmi adını alan uçak, 1978'de ABD Hava Kuvvetleri'nde hizmete girdi.